Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlerle farklı bir şekilde yapacağız. Nasıl farklı? Daha önce hep toprak cezve kullandık. Birinde orada toprak cezvemiz, birinde e, yani genelde bakır cezve kullanıyoruz. Bugün fincanda yapacağım arkadaşlar. Fincanı ateşe koyup da yapacağım. Ee, Bunu daha önce birkaç kişiden duydum. Fincanını direkt ateşe koyarak yapıyorlarmış. Nasıl sonuç alıyorlar bilmiyorum. Merak ettiğim için deneyeceğim. Yani sizlere de söylediğim gibi sizlerin de fikirlerinizi almak istiyorum. Açıklama kısmına, pardon yorum kısmına yazarsanız şayet sizlerin de yazdığınız farklı tür kahve yapım çeşitlerini yapmaya elimden geldiği kadar çalışacağım. Hadi başlayalım hep beraber arkadaşlar. Ee, Normal fincan cezvede yapıyormuşuz gibi yapacağız. Özel karışımlı bol köpüklü kahvemizi atıyoruz fincanımızın içine. Evet, şu kadar kahvemizi attık. Gördüğünüz gibi orta şekerli olacak arkadaşlar. Şöyle şekerimizi attık. Suyumuza hemen dolduralım. Suyu çok fazla doldurmayacağım arkadaşlar. Şu şekilde yeterli olacağını tahmin ediyorum. Çünkü köpük oluşacağı için köpük mesafesi bırakmak istiyorum. Ateşimizi, ocağımızı yakalım. Ocağımızı biraz kıstık. Evet. Bakalım nasıl olacak. Yalnız bunu bana mantıklı gelmiyor arkadaşlar. Yalnız dediğim gibi, daha önce de söylediğim gibi, sırf başkalarından duyduğum için deneyeceğim. Neden mantıklı gelmiyor diye soracak olursanız, sonuçta kahve fincanın içinde pişmeyecektir. Yani tam pişme aşamasında altını kapatmamız gerekecek. Ve arkadaşlar, fincan ısınacak, sapı da ısınacak. Bunu ocaktan Fincana zarar verir mi peki? fincana zarar vereceğini sanmıyorum. Çünkü sonuçta fincanlar tam derecesini hatırlamıyorum ama bilmem kaç derecede, kaç bin derecede fırında pişiyor bu fincanlar. Sırlanıyor, şey oluyor. O yüzden fincana çok zarar olacağını, kısık ateşte olduğu zaman çok zarar olacağını sanmıyorum. Yalnız sapı ısınacaktır. Fincanın kendi ısınacaktır. O yüzden hemen içmeye başlayamazsınız. Yani eliniz yanacak, dudaklarınız yanacak. Yalnız yani köpüğü nasıl olacak merak ediyorum. Merak ettiğim için de denemek istedim. Evet. Cezvede de karıştırıyorum normalde, biliyorsunuz. Fincanda da belirli bir süre şekerin, kahvenin, suyun ayrışması için bir süre ocak üstünde karıştırdım. Bu şekilde yeterli olacağını düşünüyorum ve pişmeye bıraktım. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz. Evet, ağır ağır olmaya başladı. Çatırtı çuturtuları duyuyor musunuz bilmiyorum. Kameraman olarak ben duyuyorum. Evet, izleyici arkadaşlarım duyuyor mu bilmiyorum. Diğer videolarımda da söylediğim gibi arkadaşlar, videolarımı videolarım izlendikçe yorum atıyorsunuz ve beğeni yapıyorsunuz. İnanın gerçekten bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Çok memnun oluyoruz. Ve videolarımızı izlerken abone ol butonuna da tıklayıp abone olursanız
Abone olduktan sonra da orada bir zil işareti var arkadaşlar. Zil işaretini de açarsanız çok seviniriz, memnun oluruz, mutlu oluruz. Malum dediğimiz gibi biz henüz daha küçük kanalız. Sizlerin sayesinde inşallah büyüyeceğiz. Yani abone olup bildirim sesini de açarsanız çok memnun olurum. Kahvemiz oluşmaya başladı. Gördüğünüz gibi geliyor, oluyor, köpüğü oluşuyor. Yalnız biraz daha köpük olsun diye bekleyeceğim. Sonrasında altını kapatmam gerekecek. Ve ocaktan bunu nasıl alacağım bilmiyorum. Ocağın sıcaklığıyla inşallah taşmaz kahvemiz. Çünkü direkt ocaktan alamayacağım. Alamayacağım için de biraz ocağın sıcaklığıyla daha kahve pişmeye devam edecektir diye tahmin ediyorum. Hemen Şu şimdi an kapattım kıstık ama ve tahmin ettiğim gibi ocağı mahvettim. Biraz daha erken kapatmam gerekiyordu. Bu da ne yapalım? Yapım hatası. İlk defa olduğu için. evet arkadaşlar, ilk defa bir hatamız oldu bir çekimde. E, Çünkü evet, Başarısız olduk bu sefer. köpük gördüğünüz gibi taştığı için gitti. Fincanı tabağına alacağım ama sıcak olduğu için biraz zorlanıyorum. Evet, aldım. Evet, gördüğünüz gibi köpük taştı gitti. Başımıza iş çıktı ocağa. Mecbur biz temizleyeceğiz arkadaşlar. Tadına bakmak isterdim ama tadına bakamayacağım. Çünkü inanın fincan sıcak. O yüzden cesaret edemiyorum. Dudaklarım yanacağını biliyorum çünkü. Sapı biraz soğumuş ama deneyeceğim. Siz izlediğiniz için yanmayı göz önüne alarak deniyorum arkadaşlar. Kokusu da biraz farklı gibi ama sanki. Koku Öyle mi? ocakta taştığı için ocağın üstüne, o yüzden koku farklı oldu. Yani şu an kahve ocağa düştü ya, döküldü ya, ocakta yandı yani. Arkadaşlar bu kıyamı unutmayın. Dudaklarımın yanmasını göz önüne alarak deniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tadı gayet normal arkadaşlar. Yani diğer kahvelerden herhangi bir farkı yok tadının. Köpüğü de taşmasına rağmen ve bir yudum almama rağmen hala köpük var. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. Yalnız biz gibi acemilik yapmayın. Daha erken kapatmanız gerekiyor. Öyle yani, herhangi bir farkı, bir şeysi yok bence. Normal cezvede yapmak bence daha mantıklı, daha güzel. Tekrar bir, evet, ikinci yudum aldım. Hala köpük gördüğünüz gibi var. Yani bu bizim kahvemizin farkı bence. Köpüğün çoğu ocakta gördüğünüz gibi. Ve iki yudum aldım. Hala da köpüğümüz var. Ama bana sorarsanız cezveyi tercih ederim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda biraz batırarak oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Diğer videolarımıza bakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız da seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.